Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce modelini paylaşmış olduğum balık kılçığım modelimin yaka ve kol kısmının kesimini göstereceğim arkadaşlar. Arka kısmını da göstereceğim, ön kısmını da göstereceğim, nasıl oyduğumuzun ve kol kesimini. Evet, sizlerden gelen yoğun istek üzerine ben bu videoyu hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizlere de faydam olur. Evet, İpimiz Nako Rekor pudra pembesi bir ip arkadaşlar. Tığımda 2 numara bir tığ kullanıyorum. Şöyle sizin de elinizin alışık olduğu bir tığ varsa onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ben bir tarafını kestim, hazırladım. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Oyuntusu çok güzel oldu. Şimdi sizlerle birlikte öbür tarafını keselim. Evet, ben diğer boya kadar ayarladım. Tam kesme, kol kesme kısmında sizlerle yapmak istiyorum. Öbür tarafın ön kısmından başlamıştık. Bu tarafında kol kısmından başlıyoruz. Denk gelmesi için. Evet, aynı şekilde trabzanlarımızı yaptık. 8 adet trabzanımızı geriye dönüp yaptık. Şimdi kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra milbaşı alıyoruz. Modelimize geçmeden önce hemen sütaşımızın üzerindeki trabzanların üstünden tekrardan trabzan yapıyoruz. Evet, 3 adet trabzanımızı yaptık. Hemen aradaki zincirimizin içerisine de 2 adet trabzanımızı yapıyoruz. Ve sütaşımızın bu tarafındaki trabzanların üzerine de aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada modelimizin birini kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani şu modeli kaybedeceğiz. O yüzden model koymadık. Bu şekilde trabzanlarla ilerledik. Hemen milbaşı alıyorum. Buradaki ara boşluktaki 5 adet trabzanımızın üzerine de trabzan yapıyoruz. İkinci. Evet, 5 adet trabzanımızı bu şekilde yapalım. Bu bizim kol oyuntumuz. Evet. Buradan 8 adediyle devam edeceğiz. O yüzden şuradaki modelimizi kaybetmiş olduk. Evet, şimdi tekrardan 7 zincirimizi çekip modelimizi kuracağız. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bu şekilde modelimizi yapalım arkadaşlar. Ta ki buradaki modelimizi yapmayalım. Sondaki modelimizi yapmayalım. Oraya kadar modelimizi yapalım. Çünkü videomuz çok uzun olsun istemiyorum. Evet, son bir motifim bu şekilde kaldı. Şimdi burada bu motifi yok edeceğiz arkadaşlar. Yani bu motifi keseceğiz. Onun için hemen 7 adet zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. zincirimi çektim. Hemen buradaki boşluğuma tekrardan giriyorum. Şöyle döndürüp 7 adet sık iğnemi buranın üzerine yapıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 ve de 7. Şimdi milbaşı alıyorum. Buradaki sütaşımızın ortasına tam 3 adet trabzan yapıyorum. Birinci, ikinci ve de üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi sütaşı yapmadan 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çektim. Bu şekilde tekrardan boşluğumuza giriyorum. Ve
7 sık iğnemi burada yapıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, 4, 5, 6 ve 7. sık iğnemi yaptım. Evet. Şimdi mil başımı aldım. Buradaki ön trabzanlarımla devam ediyorum. Tam 10 adet trabzanım var ve bu şekilde 10 adet trabzanımı yapıyorum ve dönüp 10 adet trabzanımı dönüp de yapıyorum arkadaşlar. Oraya kadar sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet, 10 trabzanımı dönüp tekrardan yaptım. Bu trabzanımızı hiç bozmuyoruz. Hep bu modelden keseceğiz arkadaşlar. Çünkü düzgün ilerlemesi için öyle yapacağız. Şimdi zincir, 2 tane zincirimizi çektim ve burada 3 adet trabzan yapmıştık süt taşımızın yerine. Gene aynı şekilde 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci, ikinci ve de üçüncü. Aynı şekilde trabzanlarımızın üzerini yaptık. Gördüğünüz gibi süt taşı yapmadık burada. Hemen 2 adet zincirimi çekiyorum. Ara boşluktaki trabzanlarımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar süt taşı yapmaya devam ediyoruz. Ta ki buradaki trabzanlarımıza varana kadar süt taşımızı yapalım arkadaşlar. Evet, son süt taşımı burada yaptım. 2 zincirimi çektim. Hemen buradaki trabzanlarıma geçiş yapıyorum. Ta ki sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Gelelim. Evet, sıra sonuna kadar trabzanımı yaptım. Bir adet zincir çektim. Gördüğünüz gibi 2 sıra trabzan yaptık. Geriye dönüyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi tam 8 adet trabzan kalacak şekilde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani böylelikle kesmiş oluyoruz kolumuzu. Sık iğnemizi yapalım. Tam burada 2, 4, 6, 8 adet trabzan kalana kadar sık iğnemizi yapacağız. Neden? Çünkü buradaki 8 trabzanımızı burada devam ettirmiş olacağız. O yüzden bu şekilde 8 adet trabzan kalana kadar sık iğne ile kesiyoruz. Evet. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8. Evet. Sonuncu sık iğneme de girdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 adet zincirimi çektim. Ve 8 trabzanla devam ediyorum artık. Üçlükte çektim trabzanımı. Burada tekrardan bir yan trabzan oluşturuyoruz. Buradaki artık kolumuzu kesmiş olduk. Evet, trabzanımızı yapalım 8 adet. 8 adet trabzanımı bitirdim. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Buradaki balık kılçığı modelime devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Şöyle hemen boşluğa girdim. Sık iğne ile devam ediyorum. 7 zincirin üzerine 7 adet sık iğnemizi yapalım. 5, 6 ve 7. Hemen şöyle döndürüyorum. Aradaki süt taşımızı yapalım. Evet sevgili hanımlar. Tam buradaki ara boşluktaki trabzana kadar kamera arkasında yapayım. Sizler de yapıp gelin.
Evet, ara boşluktaki sütaşımızı da yaptım. Gördüğünüz gibi son modelimde kaybedeceğiz. Burayı keseceğimiz için. Hemen 7 adet 3, 4, 5, 6 ve 7 adet zincirimi çektim. Şöyle şu üçlünün tam ortasına giriyoruz. Dengeli olması lazım. Tam ortaya girin ve 7 adet sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra şimdi burada sütaşı yapmıyoruz artık. Hemen milbaşı alıyorum ve buradaki öndeki trabzanlarımıza tekrardan trabzan yapıyorum. Yani burada gördüğünüz gibi bir tane balık kılçığı yapmış olduk. Sık iğne yapmış olduk. Hemen buraya geçiş yaptık. Evet. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Ve geriye dönüp tekrardan buraya kadar trabzanımızı yapalım yani. Evet, 10 adet geriye dönüp trabzanımı tekrardan yaptım. Evet, arkaya geçmiş olduk. Şimdi 2 adet zincirimi çekiyorum. Burada sütaşı yapmıyoruz artık. Burayı bitirmiş olduk. Ve diğer ara trabzanımıza geçiş yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da sütaşı yaparak kol kısmına kadar geleceğiz. Zaten burada artık kolumuzu kestik. Bu 8 burada devam edip gidecek arkadaşlar. Bu tarafa geçmeyeceğiz. Şimdi sütaşımı yapıp geleyim. Orayı da tekrardan sizlere göstereyim. Zaten kol oyuntusu birkaç sırada hemen meydana gelir. Sizler de daha iyi anlarsınız o zaman. Bu şekilde ara sütaşımı yaptım. Ara trabzanımı yaptım. Zincirimi çekip sütaşımızla devam ediyorum. Kol trabzanına kadar örüp gelelim. Evet, sütaşımı yaptım, bitirdim. Koldaki 8 tane trabzanımızı da ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum burada. Geriye dönüyorum. Tekrardan 8 trabzanımızı yapıyoruz buraya. Dediğim gibi kol oyuntumuz bu şekilde ilerleyecek. Eksiltme, arttırma yapmayacağız artık. Zaten burada kestik. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen trabzanlarımızı ördükten sonra modelimizin yapımına geçeceğiz. Ta ki buraya kadar yapalım, gelelim. Evet, modelimi yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi modelin biri burada kayboldu. Yani burada kesmiş olduk. Şimdi milbaşı alıyorum. Bir tanesini burada örmüyorum. İkinci trabzanıma tekrardan trabzan yapıyorum. Artık burayı bir sırayla oyacağız arkadaşlar. Çünkü birden oyarsak bombe olabilir yeleğimizin ön tarafı. O yüzden her sırada bir tane keserekten buradaki 10 adet trabzanımız kalana kadar git gel bu şekilde kesim yapacağız. Hemen bir tanesini kestiğimiz için bu şuradaki iki zincirimizi arada bırakıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan tekrar trabzanlarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde yapalım. Dönüp gelelim arkadaşlar. Evet, dönüp geldim. Bir tane trabzan kalana kadar tekrardan trabzanımı yaptım. Bu şekilde önümüz, dediğim gibi tek tek keserekten oyacağız burayı arkadaşlar. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Trabzanım bittikten sonra burada bir kalmıştı. Bir de burada kaldı arkadaşlar. Bu şekilde 10 trabzan, yani buradaki trabzanımız kalana kadar kesim işlemini bu şekilde yapacağız. Hemen sütaşımızı yapmaya başlıyoruz. Evet sevgili hanımlar, ben sütaşımızı yapıp geleyim. Tekrardan burada
bir eksilteceğiz. Dediğim gibi 10 tane kalana kadar 3 adet daha git gel git gel keselim gelelim. Şöyle göstereyim sizlere, birini bu şekilde kestik modelimizin. Burası bittikten sonra bir tanesini daha keseceğiz. Bu şekilde 10 tane trabzanımız kalana kadar git gel git gel bir keselim gelelim. Evet sevgili hanımlar, ben bu şekilde tam 10 adet ön tarafta 10 adet trabzan kalana kadar gittim geldim, birer birer kestim. Bu sırada da modelimi yaptım. Şöyle kol oyuntusunda göstereyim. Bayağı meydana geldi. Şöyle daha da belli oluyor. Ve buradaki gördüğünüz gibi modelimizin biri tamamen kayboldu. Şimdi ikinci modelimizi kaybedeceğiz. Şöyle 10 trabzanımı yaptım. Tekrardan ilk başta yapmış olduğumuz gibi 2 zincir çektim. Sütaşımızın içerisine giriyorum. Tam 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Sütaşı yapmıyorum. Burada 3 trabzan bıraktım. Hemen aradaki trabzanlarıma geçiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Buraya kadar dönüp geleyim arkadaşlar. Sizler de dönüp gelin. Buradaki işlemi tekrardan kısaca göstereyim. Zaten bu aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. O yüzden hemen hemen anlamışsınızdır. Ben dönüp geleyim. Sizler de yapın. Evet, döndüm geldim ben. Modellerimi koydum. Buradaki modelimizi kaybedeceğiz şimdi. O yüzden aradaki trabzanlarımı ördüm. 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çektim. Gene aynı şekilde şu ortadaki boşluğa giriyorum. Sık iğnemizi hemen burada yapıyoruz tekrardan. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 7 zincir çektik. 7 tane sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Şöyle hanımlar, burada 3 adet trabzan yapmıştık sütaşı yerine. Gene aynı şekilde trabzanlarımızın üzerine üçlükte trabzan çekiyoruz. Gene 3 adet trabzanımız olacak. Bir önceki sırada da 3 adet yapmıştık. Şimdi de 3 adet yaptık. Şimdi 7 zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zinciri çektik. Buradaki boşluğumuza giriyoruz. Ve zincirimizin üzerine 7 adet sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve de yedinci sık iğnemi yaptım. Evet, şimdi zincir çekmiyoruz. Mil başımızı aldık. Buradaki 10 trabzanımıza tekrardan trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Evet, ben yapıp dönüp geleyim. Daha sonraki işlemde görüşelim. Evet, 10 adet trabzanımı yaptım. Şimdi 2 adet zincirimi çekiyorum. Buradaki trabzanlarım kalıyor. Hemen milbaşı alıp buradaki aradaki 5 trabzanımıza giriyorum. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü ve de beşinci trabzanımı bu şekilde yaptım. Sütaşıyla devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi bir modelimi daha burada kaybettim.
Az önceki gibi öbür sıramızda trabzan yapacağız. Buranın üzerine trabzanlarla devam edeceğiz. Her sırada bir adet kesip 10 adet trabzan olana kadar devam edeceğiz kesme işlemimizi. Ben dönüp geleyim, burayı da göstereyim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Daha sonra videomuzu arka kısmının kol kesimiyle devam edeceğiz. Çünkü videomuz çok uzun olacak. O yüzden burayı aynı buradaki işlemi tekrarlayacağımız için ben bir sıra daha gösterip öbür videomuza geçeceğim. Evet, ben modellerimi koydum. Şimdi aradaki gördüğünüz gibi trabzanlarımı da ördüm. Burada 2 zincir bırakmıştık. Hemen mil başı alıyorum. O zincirleri atlayıp bu kenardaki trabzanımla devam ediyorum. Yani toplamda 15 adet burada trabzanımız oluşuyor. Arkadaşlar, az önceki gibi ilk modelimizi kestiğimiz gibi her sırada bir adet trabzanımızı örmeden bırakacağız. Ta ki 10 trabzan kalana kadar öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra da şöyle göstereyim. Oyuntusu da oluşmaya başladı zaten. Evet, oyuntumuzu görüyorsunuz. Modelimizin biri burada kesildi, biri burada kesildi. Kol oyuntumuz da bu şekilde. Dediğim gibi her sırada 10 trabzan, buradaki trabzan sayımızı hiç kaybetmiyoruz. 10 trabzan kalana kadar bir her sırada keserekten çıkıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu kenardaki koldaki kestiğimiz yerden itibaren tam 26 trabzan olana kadar modelimizi bu şekilde öreceğiz. Yani şöyle göstereyim, bitmiş haliyle daha iyi anlarsınız. Şöyle koldan itibaren tam 26 adet trabzanımız bu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi birinciyi kaybettik. İkinciyi de kaybettikten sonra şu 15 trabzanı 10 trabzan olana kadar her sırada bir adedini kesiyoruz. Bu şekilde kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili hanımlar, videomuz çok uzun oldu. O yüzden kalanını anlamışsınızdır herhalde. Anlamadığınız yer olursa tekrar videomuzu sardırıp izleyebilirsiniz. Evet, şimdi bunu burada bırakıyorum ben ve arka kol kesimlerini de kısaca göstermek istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben yeleğimizin ön kısmının yakasıyla kolunu kestim. Zaten yakasıyla kolu birlikte başlıyordu. Bu şekilde 2 motif buradan, bir motif de buradan olmak üzere 3 motifi ön kısmında bu şekilde kestim. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir yaka oyuntusu oldu. Şimdi yeleğimizin ön kısmı bittiğine göre arka kısmının kesimini de size kısaca göstermek istiyorum. Evet, yeleğimin arka kısmı da kesim yerine kadar bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi birlikte arkadan da kesim yapalım. Arkadan da arkadaşlar birer motif gidecek şekilde aynı burada kolda yaptığımız gibi, kolda nasıl bir motifi burada kestiysek arkada da iki taraflı bu tarafı keseceğiz. Evet, hemen 2 3 4 zincirimi çektim. Böyle geriye döndüm. Trabzanlarla devam ediyorum. Bu kenar trabzanlarımızı hiç bozmayacağız. 8 tane kenar trabzanımız var. Bu şekilde 1 2 3'lükte topluyorum ben. Evet, bu şekilde keselim. Arka kısım kolay. Hani kesmesi çok kolay arkadaşlar. Öndeki gibi tek seferde kesip bitiriyoruz. Evet. 8 tane trabzanımı ördüm ve
Devam ediyorum. Gene milbaşı alıyorum. Bu aradaki zincire hiç dokunmadan buradaki sütaşımızın şöyle tepelerine batıyorum. 2 3 tanesine battım. Bu ortadaki zincirimizi hemen 2 adet trabzan yapıyorum ve buradaki sütaşımızın üzerini tekrardan trabzanla gidiyorum. Hani burada model koymamız gerekirken gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde trabzanlarla geçiş yaptık. Şimdi gene araya zincir çekmeden hemen buradaki ara trabzanımızı yapıyoruz. 5 adet. 1 2 3 4 ve 5 adet gördüğünüz gibi trabzanımızı buraya kadar yaptık. Yani motifimizin bir tanesini boydan boya yaptık. Buradan da sütaşımızı yaptık. Şimdi tekrardan zincir çekiyoruz. 7 adet 3 4 5 6 7 adet zincir çekiyoruz. Modelimizi devam ediyoruz burada. Şöyle hemen ara boşluğumuza girdik. Şuradaki ara boşluğumuza giriyoruz. Şöyle geri döndük ve bu zincir çekmeden sık iğne yapmaya başlıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 adet sık iğnemi yaptım. Milbaşı alıyorum. Hemen sütaşımızı burada yapıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci, üçüncü trabzanımı yaptım. Araya 2 adet zincirimi çekiyorum. Tekrardan aynı yerin içerisine 3 trabzanımızı yapıyoruz. Birinci, ikinci ve de üçüncü. Evet, sütaşımızı da yaptık. 7 adet zincirimizi tekrardan çekiyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Tekrardan buradaki boşluğumuza girip şöyle çeviriyoruz ve yapmış olduğumuz zincirin üzerine 7 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Evet, zincir çekmeden üstüne milbaşı doladım. Ortadaki trabzanlarımızla devam ediyoruz. 5 adet trabzanımızı burada yapıyoruz. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım, dördüncü ve de beşinci. Hemen 7 zincirimi çekiyorum. Şöyle şuradaki boşluğumuza üstten alta doğru çektik ve hiç zincir çekmeden sık iğnemizi yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Evet sevgili hanımlar, bu şekilde
sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda sadece buradaki tek motifimizi trabzan olarak öreceğiz. Oraya kadar siz de örün, ben de örüp geliyorum. Evet, son bir motifim kalana kadar bu şekilde ördüm. Şimdi motifimizi zincir çekmeden araya hemen trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. 3 trabzanımızın da tepesine bu şekilde üçlükte batıyoruz. Aradaki boşluğumuza 2 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci ve ikinci. Şimdi diğer trabzanımızın tepelerine batıyoruz. 2 3 trabzanımız var. Evet, şimdi milbaşı alıyoruz. Hiç zincir çekmeden diğer trabzanımıza, bu kenardaki trabzanımıza batıyoruz. 8 trabzanımız vardı zaten. Bu şekilde 8'ine birden teker teker trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Son trabzanımızı da yapıyoruz. Ve 4 adet zincir çekiyorum burada. Geriye dönüyorum. Geriye döndüğümüzde tekrardan bütün yapmış olduğumuz trabzanların tepesine tekrardan trabzan yapıyoruz. Hani buradan buraya kadar trabzanlarımızı yapacağız. Hiç arada zincir çekmeden bu şekilde trabzanlarımızı buradaki trabzanımıza varana kadar yapalım. Evet, trabzanlarımızı bu şekilde 2 sıra yapmış olduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada sütaşı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde sütaşımızı burada da yapıyoruz. Hemen 2 zincir çekiyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Milbaşı aldım. 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Evet, sütaşımızı yaptım. Hemen 2 adet zincir çekiyorum. Bu aradaki 5 adet trabzanımıza tekrardan trabzanlarımızı yapalım. Evet, bu şekilde diğer başa gelene kadar yapıp gelelim. Evet, sütaşımı yaptım. Gene sık iğne yerine geldim. 2 zincirimi çektim. Mil başını aldım. Aynı şekilde bu sondaki sık iğnelerimizin trabzanlarımızın üzerinden tekrar trabzan yapacağız. Hiç arada zincir boşluk olmadan sıra başına kadar trabzanlarımızı yapalım. Evet. Sıra sonuna kadar siz de yapın, ben de yapıp geleyim. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Hemen bir adet zincir çekip ters çeviriyorum. Şuradaki
8 adet trabzan kalana kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burada kesme işlemi yapmış oluyoruz. Kır bağla yapmamak için bu şekilde sık iğne yapacağım. Ta ki 8 trabzan kalana denk bu şekilde kesme işlemimizi yapalım. Yani bir motifimi kaybetmiş olacağım. İki taraftan da birer motifimi bu şekilde kaybedeceğiz. Evet, sondan 8 trabzanımız kaldı. Şimdi hemen 3 zincir çekiyorum ve trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu bizim kol trabzanımız olacak. Hemen ikinciyi yaptım. Üçüncü trabzanımızı yaptım. Bu şekilde 8 trabzanımızı yapalım. Dördüncü, beşinci, altıncı, 7 ve 8. trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemen 7 zincirimi çekiyorum. Ve şuradaki boşluğumuza üstten girip alttan çıkıyoruz. Hiç zincir çekmeden şöyle döndürüp sık iğnemizi yapıyoruz. 7 adet sık iğnemizi bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Yani 8 trabzan tekrardan olacak şekilde motiflerimizi yapalım, gelelim. Evet, motiflerimi tamamladım. Son trabzanımıza kadar geldim. Trabzanımız gördüğünüz gibi 2 sıra. Şimdi burada tam 8 adet trabzanımıza tekrardan trabzan yapacağız ki kenar ilerlemesi bu şekilde olacak. Çünkü burada 8'di. Burada da 8 koyacağız. Ve kollarımızı kesmiş olduk. Dördüncü, beşinci, altıncı, 7 ve son trabzanımızı da burada yaptık. Şimdi bir zincir, 2 zincir, 3, 4 zincir çektim. Geriye dönüyorum. Artık gördüğünüz gibi kollarımızı kestik. İki taraflı da. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bu 8 trabzanımız bitene kadar bu şekilde iki kenarda örülüp devam edecek. Aynı öndeki kol oyuntusu kadar boyumuzu öreceğiz arkadaşlar. Artık kesme işlemimiz burada bitti. Evet, şöyle de göstereyim. İki taraflı kesmiş olduk. Aynı öndeki boy hizasında örelim. Arka kısmı da bu şekilde bitirmiş olalım. Evet hanımlar, bugün sizlere balık kılçığı modelinin, tığ işi balık kılçığı modelinin kol, yaka ve arka kol kesimini anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Modelimizin tam detaylı anlatımı daha önceki videolarımda var. Balık kılçığı modeli diye aratırsanız geriye dönük videolarımı bakarsanız da bu modelin tam püf noktalarıyla anlatımını da oradan bakmış olursunuz. Ben linkini de
ilk yorum kısmına sabitleyeceğim. Dilerseniz oradan da kolaylıkla girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.